Herkese merhaba, ben Zeynep. Hobisever YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere tığ işi oldukça kolay ve güzel bir kare motif yapımını anlatacağım. Bu motifle bebek battaniyesi, yatak örtüsü, çanta, hırka, atkı birçok alanda değerlendirilebilir. Motifli işlerinizde kullanabilirsiniz. Yeni başlayanlar dahi rahatlıkla yapabilirler arkadaşlar. Tüm püf noktalarını detaylarıyla sizlere anlatıyor olacağım. Kullanmış olduğum ipler hakkında hemen bilgi vererek başlamak istiyorum. Ben koton bir iplik kullandım. Bu tür örgülerde koton iplikler tercih ediyorum. Hemen şöyle kalınlığını da bakalım. 100 gramda 330 metre. Dilediğiniz markalarda kullanabilirsiniz. 3 tane renk kullanıyorum. Tığ numaram ise 3 milim bir tığ kullanıyorum. Kanalıma abone olduysanız, ki kanalıma abone olmak ücretsizdir. Hadi videomuza başlayalım. Motifimize orta kısımdan başlıyoruz. Daha sonra diğer sıralarını yapacağız. Ayrıca kanalımda arkadaşlar motiflerin nasıl birleştirileceği ile hakkında birçok videom var. İlmek kaydırma, sık iğne yöntemi. Bunlar da bu videomun sonundaki linkte olacaklar. Motiflerinizi yaptıktan sonra diğer aşamalarını görebilirsiniz. Ayrıca baştan sona anlatmış olduğum yatak örtüsü, battaniye modellerim var. Onları da izleyerek tüm aşamalarıyla sizler de motiflerinizle örtüler yapabilirsiniz. Videomun sonundaki linke bakın. Şimdi ipimi kapattıktan sonra 5 tane zincir yapıyorum. Başlangıçtaki zincirimin içerisine batıyorum ve ilmek kaydırarak iki kenarı birleştiriyorum. Bu ipimi de şu şekilde ön tarafa alacağım. Şimdi 4 tane zincir yapıyorum. Tığımın üstüne bir kere sardım. Boşluğun içerisine 3 adımda çıktım, trabzan yapacağım. Bakın 3 tane ilmeğim var. Önce bir tane çıktım. Daha sonra 2 tane. Daha sonra 2 tane. Uzunca bir trabzan oldu. Bir tane zincir yapıyorum. Tığımın üzerine bir kere sarıyorum. Ve yine aynı şekilde 3 adımda çıkıyorum. Önce tek, sonra ikişer ikişer. Şu an zincirim dahil 3 tane trabzan yapmış oldum. Toplamda 12 tane olana kadar bu şekilde devam edelim. Aralarda bir zincir, 3 adımda çıktığımız 12 tane trabzan yapıp geliyorum. Evet, trabzanlarımızı sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 tane oldu. Şimdi bir tane zincir yaparak başlangıçta yapmış olduğumuz zincirin üçüncüsüne batıyoruz. Ve şöyle ilmek kaydırarak tamamladık. Bir zincir yapıp ipimizi kesebiliriz. Şimdi diğer rengimizle devam ediyoruz. Herhangi bir boşluktan ipimi şu şekilde sabitliyorum. Bu birdi, 2, 3 ve 4 tane zincire tamamladım. Şunu da sıkıştırıyorum, iyice sağlamlaştırdım. Şimdi tığıma bir kere doluyorum. Aynı boşluğun içerisine tekrar batıyorum ve burada yine 3 adımda çıktığım trabzanımı yapıyorum. Buna üçlü trabzan demiyorum çünkü 2 kere sarıp çıkarttığımızda üçlü trabzan, bu sanırım çakma. Bir zincir yapıyorum, üzerine aldım. Şimdi yan boşluğa geçiyorum. Buraya da yine 3 adımda çıktığım trabzanımı yapıyorum. Arada bir zincir, yine aynı boşluğun içerisine aynı trabzandan bir tane daha yapıyorum. Bakın V desenleri oluşturuyoruz şu şekilde. Aralarda bir zincir. Trabzan, arada yine bir zincir ve aynı şekilde devam ediyoruz. Uzun uzun trabzanlarımızı yapıyoruz ve bunu tüm boşluklarda yapıp şu noktaya kadar gelelim. Evet, ben sona kadar devam ettim. Yine
Şu V'leri sayacak olursak arkadaşlar bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 tane V'miz oluştu. Yine bir zincir yaparak başlangıçtaki zincirimizin hemen tepesindeki zincire batarak şu kaydırmayla eklemimi yapıyorum. Bir tane de zincir yapıp ipimi kesiyorum. Motifimiz bu aşamadan sonra artık kare olmaya başlayacak. Orta kısmı yuvarlak şu anda hala. Şimdi biz bunu kareye çevireceğiz. Nasıl? Hemen şöyle bakalım. Yuvarlak olan motifimizi bu sırada köşeler oluşturarak kare haline getireceğiz. Bunun için beyaz ipimizle devam edelim. V boşluklarının içerisinden başlıyorum. Yine ipimi şu şekilde sabitleyeceğim önce. Bu 1, 2 ve 3. Sıkıştırıyorum. Şimdi arkadaşlar üzerine almıyorum. Şimdi şu araya batıyorum. Şuradan ipimi çıkartıyorum. Buraya bir sık iğne yapıyorum. Bakın ilk boşluğa, ara boşluğuna bir tane sık iğne. Çok sıkı değil. Şimdi yan tarafa geçiyorum. Buraya da bir sık iğne. Bu 2 oldu. Bakın şöyle gevşek bir şekilde yapıyorum. Devam ediyorum. Ara boşluktayım. 3 4 ve 5. Bakın şu şekilde. 3 zincirimi buraya bağladım. 1, 2, 3, 4, 5 tane çok sıkı olmayan sık iğnemi yaptım. Şimdi tığıma bir kere doluyorum ve bu boşluğun içerisine ikili trabzan yapıyorum. İkişer ikişer çıktım. 2 zincir, tekrar tığıma doladım. Yine aynı boşluğun içerisine bir tane daha ikili trabzan yapıyorum ve buraya köşemi oluşturuyorum. Şimdi çevirdim. İlk boşluktan itibaren başlayarak yine 5 tane sık iğnemizi yapalım. 1 2 3 4 ve 5. Beş tane oldu. Şimdi yine buraya bu köşeden oluşturacağız. Ne yapıyoruz? Tığımıza bir kere dolayarak önce bir tane ikili trabzan, 2 zincir ve yine aynı yere ikili trabzan. Bu şekilde devam ediyoruz. 5 tane sık iğne. Şöyle elimizde de düzeltelim. Çünkü koton ipler bir miktar böyle düzeltmeye ihtiyaç duyuyor arkadaşlar. Üzerine aldım. Şimdi buraya bir köşe daha oluşturuyorum. Şimdi yine 5 tane sık iğnemi yaparak ilerliyorum. Başlangıç noktama geldim. Burada da bir tane ikili trabzan yapıyorum. Başlangıçtaki yapmış olduğum 3 zinciri de bir trabzan olarak değerlendireceğim. Yani ben üstüne bir kere sarıp burada 2 zincir yapmak yerine şuradaki ikinci zincirden batıp şöyle üçünü, bakın önce ikisini sonra ikisini çekerek burayı köşe yapıyorum. Şu an motifimiz bir miktar kare olmaya başladı. Bu noktada 1 2 3 tane zincir yapıyorum ve tığımın üzerine aldım. Boşluğun içerisine bir tane ikili trabzan yapıyorum. Buradaki trabzanın tepesine batıyorum. Şöyle bakın, buradan da ilmek çıkarttım. Bir tane de buraya ikili trabzan yapıyorum. Şimdi tüm trabzanların tepesine, sık iğnelerin tepesine birer tane trabzan yaparak sona kadar ilerleyelim.
hep ikili trabzan yapıyoruz. Ara boşluğumuza geldik. Burada artırma yapacağımız için 2 tane ikili trabzan yapıyoruz. Hemen sizlere bir kenardaki trabzan sayısını hemen sayarak göstereceğim. Zincirim dahil 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 tane trabzanım var. Şimdi köşe dönüşünde 2 tane zincirimizi yapıp yine aynı boşluğun içerisine 2 tane ikili trabzan yapıyoruz. Ve başlangıçtaki trabzanım, sık iğnelerim dahil bu boşluğa gelene kadar yine sayımız 11 olmalı. Başlangıçtaki bu trabzanımla zincirimin üstünden batıyorum. Bakın şöyle, bu birinci. Aradaki boşlukla 3 oldu. Şimdi sık iğnelerin üstüne batarak devam ediyorum. Bu kenarda da 11 sayısını yakalamalıyız. Boşluğa geldiğimde yine 2 tane hemen kontrol edelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11'i de yakaladık. Şimdi ne yapıyoruz? 2 zincir, boşluğa 2 tane ikili trabzan ve başlangıçtan itibaren burada da 11 sayısına devam ediyoruz. Köşe geçişinde 2 zincirimizi yapalım ve bitirme kenarına geldiğimizde bir üst sıraya nasıl çıkacağız? O şekilde devam edelim. Ben de tamamlayıp geliyorum. Evet, bitiş noktasına kadar geldim. Şöyle hemen burada da saymak istiyorum. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sonra bitirirken yine boşluğumuzun içerisine 2 tane ikili trabzan yaparak sayıyı 11'e tamamlıyoruz. Bu şekilde. Şimdi burada yine bitirmeden bir üst sıraya devam edeceğim için üzerine sardım ve başlangıçtaki zincirimden batarak burada bir tane ikili trabzan yapıyorum. Şöyle çıkıyorum, köşe noktamı oluşturuyorum. Şimdi bir üst sıraya çıkarken yine 3 tane zincir yapıyorum ve ilk boşluğuma bir tane ikili trabzan yaparak sıramı başlatıyorum. Bu sırada sayımız yine artacak arkadaşlar. Bakın şöyle. Ve bu kenarda da 15 sayısını yakalayacağız. Hemen devam edelim. Trabzanlarımızı yapmaya başlayalım. Tüm trabzanların tepesine ikili trabzan yapıyoruz. Sona kadar geldim. Bu sonda da boşluğa 2 tane ikili trabzan yaparak sayalım. Evet, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ve bir kenarda 15 trabzanla kenarı tamamladık. 2 zincir yapıyoruz. Yine boşluğa 2 tane ikili trabzan ve ilk trabzandan başlayarak aynı şekilde devam edip bu kenarda da 15 sayısını tamamlayıp 2 zincirle köşemizi yapıyoruz ve aynı şekilde tüm kenarları tamamlayalım. Şimdi bitirişi göstereceğim, yapıp geliyorum. Evet, bitiriş kısmına kadar geldim. Burada da yine 2 tane ikili trabzanımı yapıyorum. Sayımı 15'e tamamladım. Burada bitireceğim için arkadaşlar ben devam etmeyip 2 zincirle ekleyip bitireceğim. Sizler devam edeceksiniz. Aynı mantıkla bir alt sıradaki gibi devam edin. Bitirirken 2 tane zincir yapıyorum. Buradaki zincirime de batarak şöyle kaydırıp bir tane zincirle bunu kesiyorum.
İpimizi de arkada saklayarak yok edelim. Bu motifle arkadaşlar battaniye, yatak örtüsü, çanta birçok alanda kullanılabilir motifimiz. Motifimizi yaptıktan sonra eğer eklemek istiyorsanız videomun sonundaki linkte ekleme videolarım olacak. İlmek kaydırma, sık iğne yöntemiyle. Yatak örtüsü yapıyorsanız yine kenar bordürü ve kenar tığlaması oyası anlattığım videolarım var. Çanta atkı yapıyorsanız yine videolarım var. Oynatma listeme lütfen göz atın. Çünkü motifli birçok çalışmam var. Ve diğer aşamalarını tamamlayacağınız videolarım da mevcut. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Yeni videolarda görüşmek ümidiyle YouTube kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olarak bana destek olursanız çok memnun olurum. Sağlıkla kalın, hoşça kalın.